Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, zengin tarihiyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, tarih ve kültür gezileri yapmak için Bursa'da gezilecek yerler ile ilgili araştırma yapıyor. Bizler de sizler için gezerken çok yorulmayın diye yakınlık derecesine göre en güzel 10 yeri sıraladık. O yüzden izlemeye başlamadan önce videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Bursa, temiz sahilleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra büyüleyici mimari yapıları ve el değmemiş doğal güzellikleriyle de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Seyahat planlaması esnasında Bursa'nın meşhur yemekleri de kesinlikle göz önünde bulundurulmalı. Yalnızca kültürel açıdan değil, gastronomik açıdan da benzersiz bir deneyim yaşamanızı mümkün kılıyor. Konumu itibariyle de pek çok noktaya yakın olan Bursa'ya Türkiye'nin birçok yerinden havayolu ya da karayoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Tarihi dokusu, gerek merkezi gerekse de ilçeleriyle keyifli bir gezi deneyimi sunan Bursa, gezinizi keyifli hale getirmek için özel deneyimler sunuyor. İşte Bursa'da gezilecek en güzel 10 yer sizinle. Birinci adresimiz Bursa Ulu Cami. 20 görkemli kubbeyle görenleri büyüleyen Bursa Ulu Camii, dünya çapında popüler bir yapı olmayı başarıyor. 1400 yılında inşa edilse de 1855 yılında meydana gelen depremde büyük zarar görmüştür. Bugünkü haline ulaşana dek çeşitli restorasyon çalışmalarından geçmiştir. Günümüzde ise büyüleyici mimarisiyle görenlere unutamayacağı manzaralar sunuyor. Bursa Ulu Camii, Osmanlı çok ayaklı cami mimarisinin en önemli örnekleri arasında yer alıyor. Saf altın ile süslü olan ipek örtüden 16 köşeli şadırvana kadar Bursa Ulu Camii, görenleri hayran bırakacak detaylar ile bezenmiş. Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan cami Osman Gazi ilçesinde konumlanıyor. Hanlar bölgesinde yer alan camiyi günün her saati ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca merkezden kalkan otobüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz. İkinci adresimiz Tophane Saat Kulesi. Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan önemli bir anıtsal eserdir. Tophane Parkı içinde imparatorluğun kurucusu Osman Gazi ile 2. Padişahı Orhan Gazi'nin türbelerinin arkasında eski adı Meydanı Osmaniye olan Tophane Meydanı'ndadır. Tophane Saat Kulesi Bursa'da Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen tarihi Saat Kulesi. Kule 6 katlı olup 33 metre uzunluğunda ve 5 metre enindedir. Tepesinde 4 bir yana bakacak şekilde 4 adet saat bulunacak şekilde planlanmıştır. Güney kısmında girişi bulunan kuleye 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst katının 4 cephesinde 90 santimetre çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır. Günümüzde bir elektronik saate sahiptir ve bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın gözetleme amacıyla da kullanılmaktadır. Üçüncü adresimiz Osman Gazi Türbesi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi için yaptırılan bu türbe, Osmanlı Padişahı adına yapılan ilk türbe olma özelliğine sahip. Osman Gazi'nin 1324'te meydana gelen vefatı üzerine yaptırılan türbe sade bir mimariye sahip. Yapının ortasında bulunan sedef süslemeli ahşap sanduka ise oldukça dikkat çekici. Dini bayramlarda Bursa'da en çok ziyaret edilen yapılardan biri Osman Gazi Türbesi oluyor. Bunun yanı sıra yılın her zamanı Bursa'nın turistik açıdan en dikkat çekici yerlerinden biri olma özelliğine de sahip.
Osman Gazi ilçesinde yer alan Osman Gazi Türbesi her gün ziyarete açık. Merkezden Osman Gazi'ye giden toplu taşıma araçları ya da şahsi aracınız ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Dördüncü adresimiz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi. 8400 metrekare geniş bir alanına sahip olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi etkileyici bir mimariye sahip. Bunun yanı sıra zengin bir koleksiyona sahip olması dünya çapında ilgi görmesini sağlıyor. Müze, Osmanlıların beylikten imparatorluğa uzanan yolculuğunu en detaylı şekilde panoramik sergiler ile anlatıyor. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, tarihsel döngülere göre özenle düzenlenmiş bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra müze içerisinde farklı zamanlarda söyleşiler, atölyeler, kültür ve sanat faaliyetleri, bir de konferanslar gerçekleşiyor. Osman Gazi ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde bulunan ve 2018 yılından beri ziyarete açık olan müzeyi pazartesi hariç hafta içi her gün ziyaret edebilirsiniz. Çarşamba günleri halk günü olduğu için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Geri kalan günlerde 20 Türk Lirası ücret ödeyerek giriş yapabilirsiniz. Beşinci adresimiz Cumalı Kızık Köyü. Cumalı Kızık Köyü'nün kendine ait çok sayıda özelliği var. En önemli özelliği ise UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alması. 2014 yılından beri bu listedeki yerini korumayı başaran Cumalı Kızık Köyü güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri Cumalı Kızık Köyü'nde görülebilir. Tarih ve kültür gezilerinin ana noktası olmayı başaran köy, modern dünyanın karmaşasından oldukça uzak bir mevkide bulunuyor. Eğer Cumalı Kızık Köyü'nde konaklamak isterseniz, butik otelleri tercih edebilirsiniz. Eski ahşap evlerden pek çoğu günümüzde butik otel olarak kullanılıyor. Ahşap, kerpiç ve taş mimarili evleriyle Uludağ'ın eteklerinde yer alan Cumalı Kızık Köyü, yüzlerce yıllık geçmişe sahip bir köy. Köyün eşsiz atmosferinde keyifli bir gün geçirebilir, küçük restoranlarında yöresel yemekleri deneyebilirsiniz. Ulaşım için Bursa şehir merkezinden M2 hattını kullanabilirsiniz. Bu hattı kullanırsanız Cumalı Kızık Değirmenönü durağında inmeniz gerekir. Ardından köye giden dolmuşlar ile seyahatinizi tamamlayabilirsiniz. Altıncı adresimiz Irgandı Köprüsü. Irgandı Köprüsü mimari açıdan Türkiye'nin en dikkat çekici köprülerinden biri olma özelliğini taşıyor. 1442 yılında inşa edilen köprünün üzerinde 32 farklı dükkan bulunuyor. Görüntüsüyle akıllara kazınmayı başarıyor. İnşa edildiği yıldan sonra çeşitli sebepler dolayısıyla hasar gördüğü biliniyor. 2004 yılında yapılan restorasyon çalışması köprünün bugünkü haline ulaşmasını sağladı. Geleneksel Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Irgandı Köprüsü'nde yer alan dükkanlarda alışveriş yapabilirsiniz. Fotoğraf çekmek için de Bursa'daki en ideal yerlerden biri olduğunu unutmamalısınız. Osman Gazi ilçesinin Atatürk Caddesi'nde konumlanan köprüye yürüyerek ulaşabilirsiniz. Yedinci adresimiz Kozahan. Bursa'nın en turistik yerlerinden biri olan Kozahan, Bursa seyahatlerinin vazgeçilmez noktalarından birisi olmayı başarıyor. II. Beyazıt döneminde yapıldığı bilinen hanın inşa edildiği yılın 1490 olduğu düşünülüyor.
İki katlı kesme mimari ile hayata geçirilen Kozahan, Osmanlı dönemine ait en başarılı eserlerden biri olması ile dikkat çekiyor. Yüzlerce yıl ipek böceği kozası satışı yapılan Kozahan, ismini de buradan alıyor. Günümüzde ise ipek eşarplar, şallar ve elbiseler satan 45 farklı dükkana ev sahipliği yapıyor. Ev sahipliği yaptığı dükkanlar ile Kozahan, Bursa'nın en önemli alışveriş noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Kozahan'ın dikdörtgen avlusunda bulunan çay bahçesinde çay içerek dinlenebilirsiniz. Ulaşım ise oldukça kolaydır. Ulu Camii ve Orhan Gazi Camii arasında yer alır. Merkezi bir noktada yer almasıyla yürüyerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sekizinci adresimiz Soğanlı Botanik Parkı. Bursa'nın oksijen kaynaklarından biri olan Soğanlı Botanik Parkı, doğal güzellikleri görmek isteyenler tarafından büyük bir ilgi görüyor. 1998 yılında hizmete açılan Soğanlı Botanik Parkı, 150'den daha fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra 8.000 ağaç, endemik bitki türleri ve çeşitli çiçek bahçeleri de Soğanlı Botanik Parkı içerisinde yer alıyor. Sunduğu rengarenk manzaralar ile oldukça etkileyici bir yer olan Soğanlı Botanik Parkı 12.000 kilometrelik yürüyüş yoluna sahip. Park içerisinde bisiklet yolu ve tarihi Bursa evlerinin minyatürlerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor. Osman Gazi ilçesinin Soğanlı mahallesinde yer alan Soğanlı Botanik Parkı, merkeze yakın konumda bulunuyor. Şahsi aracınız ya da merkezden kalkan 14F veya 14Els otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Giriş için ücret talep edilmiyor. Dokuzuncu adresimiz Suğuçtu Şelalesi. Bursa'nın en ünlü tabiat harikalarından biri olan Suğuçtu Şelalesi, yeşil ve mavinin bütün tonlarını ziyaretçilerini sunuyor. Sarp kayalar arasından dökülen bembeyaz suları ile mutlaka görülmesi gereken eşsiz güzelliklerden biri haline geliyor. Şelalenin yaklaşık 40 metre yüksekliğe sahip olduğu biliniyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan bir doğa harikası Suğuçtu Şelalesi, fotoğraf safarileri içinde en çok tercih edilen yerlerden biri. Çevresinde yemek yiyebileceğiniz alabalık çiftlikleri bulunuyor, yaz aylarında şelalede serinleyebilir ve temiz havasıyla solunumunuzu rahatlatabilirsiniz. Doğa gezileri ve kamp için de uygun bir nokta olarak biliniyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesine 20 dakikalık bir sürüş mesafesinde bulunan bu şelaleye şahsi aracınız ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Giriş için kişi başı 5 Türk Lirası ücret ödemeniz gerekiyor ve 65 yaş üstüne ise girişler ücretsizdir. Onuncu adresimiz Gölyazı. Doğa gezilerinin popüler adreslerinden biri olan Gölyazı, Bursa'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken turistik bir lokasyon. Milattan önce 6. yüzyıla o kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Gölyazı, Roma döneminden önemli tarihi hazinelere ev sahipliği yapıyor olması sebebiyle de dikkat çekici. Özellikle kendisine özgü konumlanışı nedeniyle bir tür yarımada görünümü veren Gölyazı, böylece kartpostallara layık bir görünüm arz ediyor. Muhteşem bir manzara sunan Gölyazı bugüne dek pek çok farklı film ve diziye tanıklık etti. Sokaklarını süsleyen taş ve ahşap mimari Osmanlı evleri, Arnavut kaldırımları ve rengarenk balıkçı tekneleri Gölyazı'da keyifli bir gün geçirmenizi mümkün kılıyor. Gölyazı'da balık restoranlarında balık yiyebilir ya da kahvaltı evlerini tercih ederek lezzetli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Eğer Gölyazı'da konaklamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz pek çok farklı otel var. Gölyazı'ya şahsi aracınız ile ulaşabileceğiniz gibi Bursa'dan kalkan otobüsler ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.
Bursa merkezine de 44 kilometre uzaklıkta bulunur. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Sizler de yorumlar kısmına bu video hakkındaki değerli görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki Bursa, şehir merkezinde gezilecek yerler videomuzu izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden atmış olduğu beğeni ve yorumlar için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.